Oh my god. Aa. Broken? I told you you small. I was here. Sen yapıyorsun. I'm here. Burası benim iş yerim arkadaşlar. Evet. Evet. Bugün birazcık gezelim. Kamerayı yere düşürdüm, lensi kırıldı falan. Bugün birazcık gezelim, hava da gölgeli. Yürüyüş yapalım. Var. Garip garip bana bakıyorlar. Sanki anormal bir şey yapıyoruz burada. Gidelim. Evet. Yani unutkan biri olarak telefonumu barda unutmuşum. Tripodum olmadığı için, tripod ayağım kırıldığı için sürekli kameramı düşürüyorum falan filan. Şimdi hala ben Fukok Adası'ndayım. Burayla ilgili bir takım gelişmelerden bahsedeceğim size. Bir önceki videoda da söylemiştim Kamboçya'ya gideceğim vesaire gibisinden. Belki onunla bunu birleştiririm bilmiyorum. Şöyle ki... Ay bu arada ben birkaç karar aldığımdan falan bahsetmiştim size. Ya böyle yolda birileriyle tanışıyorum. Sonra birlikte gezme teklifinde falan bulunuyorlar. Birlikte gezelim vesaire diye muhabbetlerimiz oluyor. Asla keyif alamıyorum bir. Bir ikincisi video çekemiyorum. Yani özellikle bir de tanıştığım insan yani gezginden ziyade bir de tatilciyse hiç gezemiyorum. Hiç keyif alamıyorum. Falan filan işte. O yüzden artık yani yolda tanıştığım insanlarla bir yerlere gitmeye, gezme vesaire diye bir aptallık yapmayacağım. Olmuyor çünkü yani iletişim kuramıyoruz. Yani bir de tatsızlık çıkmasın diye. Ya bir de ben şöyleyim hani sürekli karşımdaki insana soruyorum. Gidelim mi, kalalım mı, işte öyle mi, böyle mi? Sürekli karşı tarafın böyle isteklerini önemsemem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Aslında önemsemiyorum ama yani o an e, yani uyumlu olmam gerektiğini düşünerek böyle yani onlara göre hareket etmeye çalışıyorum ama işte bundan da keyif almıyorum. Yani insanlara hayır da diyemiyorum falan filan ama artık diyeceğim. Yani kimse kusura bakmasın. E, Yani zaten biriyle gezmek istesem bunu yapabileceğim yani arkadaşlarım var. Yani daha uyumlu olabileceğim insanlarla tanışıyorum falan filan. Böyle işte çok da uzatmayayım. Bu yeni almış olduğum karardan bahsetmiş olayım size de. Yani umarım başarabilirim bilmiyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben hala gösterdiğim hostelde çalışıyorum. Yaklaşık normalde 2 hafta diye konuşmuştuk. Şöyle ki benim vizemle alakalı bir takım sorunlar oldu. Oturunca bunlardan size bahsedeceğim. Oturduğumda bahsedeceğim bunlardan. Birazcık yürüyeyim dedim. Yani geldiğimden beri asla yürümüyorum. Zaten sıcak. Yürüyemiyorum da. Yani gidebileceğim bir yerde yok açıkçası. Çok da wow bir yer değilmiş. Yani gezginler için bence çok güzel bir yer değil Fukok Adası. Ama atıyorum balayı yapmaya gelebilirsiniz. Yani yıllık izninizde gelebilirsiniz. Falan filan. Yani vize istemiyor. Bu yüzden düşünülebilir. Yani vizeyle uğraşmak istemezseniz. Burada vizeler de ucuz yani. Vize de alın. Falan filan. Çok da hoşlanmadım. O yüzden vaktimin çoğunu, büyük bir çoğunluğunu hostelde geçiriyorum. Hostele içerikler üreterek işte kendi YouTube videolarımı editleyerek. Deniz şöyle, deniz güzel. Deniz güzel, kötü değil. Hatta berrak, turkuaz bir su da buldum. Ama o kadar sıcak ki asla keyif alamadım. Bu yüzden yüzemiyorum da, yüzmüyorum da. Şöyle
etrafı göstereyim size. Ayağım kayacak. Şöyle ıslatıyorlar ya, yere aşırı kayıyor. Şöyle yolunu göstereyim size. Yani Phuket adası genel olarak böyle. Şey diye duydum, genel Vietnam anakaradan bir tık daha pahalıymış, öyle diye duydum. Kameranın lensi düştü. Umarım takabilirim bunu. Ne diyordum? Pahalı deniliyor ama yani genel para birimimize göre bizim için yine uygun. Pahalı değil. Kameramın lensi de düştü. Halledeceğiz hepsini. Kabarıyor. Saçlarım uzadı. En son bu boyda ne zaman kullandığımı hatırlamıyorum. Herkes bana ne zaman geleceksin diye soruyor. Herkes. Ve bu yola çıktığım ilk günden beri soruluyor. Hani ilk günden beri bakın. Hani burada ne kadar, yani ülke dışında ne kadar vakit geçirdiğimin hiçbir önemi yok. Yola çıktım ilk günden beri ne zaman döneceksin? Kimse bana demiyor ki iyi misin? Oralar nasıl? Yeni yerler keşfedebildin mi? Neler yapıyorsun? Neden gittin? Falan filan. Böyle sorular yok. Yani bir merak etme yok. Tek dert Gülşah ne zaman dönecek? Ya dönsem ne olacak? Ya ne değişecek? Ya da 30 yıldır Türkiye'deydim. Ne oldu? Ben anlamıyorum. Geç dayı hadi. Bu bilmiyorum. Bu da bana garip gelen şeylerden bir tanesi. Yakın dostlarımı, ailemi anlıyorum. Tabii ki benden bir cevap bekliyorlar. Ne zaman ne zaman diye ama yani 40 kat yabancı ya da öylesine oradan buradan tanıdığım insanlar. Yani herkes mi ne zaman sorusunu sorar. Hani neden ne zaman döneceğim yani? Dönmeyeceğim. Dönmeyi düşünmüyorum. Olabildiğine gezeceğim. Olabildiğine çabalayacağım. Yani tek engelim maddi bir kazancımın olmaması. Cepteki para illaki eriyecek, eriyor. Ve bunun tamamını uçak biletine ve vizeye veriyorum. Görüyorsunuz sürekli çalışıyorum zaten. Masraflarımı kısabilmek için. Ya sadece gezmiyorum. Yani dönmemek için çabalıyorum açıkçası. Dönmem için bir sebep yok. Ya da döndüğümde beni karşılayacak güzel bir hayat yok. Böyle arkadaşlar, lütfen bana ne zaman geleceksin diye sormayın artık. İstemiyorum sormanızı. Çok da bir önemi yok. Hatta ben size şunu sorayım. Siz ne zaman geleceksiniz? Hadi yanıma. Keşke ufak tefek tiyoları alsanız benden. Nasıl diye başlasanız sorulara. Nasıl gittin, nasıl yaptın? Hani keşke sorsanız. Yani başarı demeyelim de. Hani gitmek için hangi yolları izledin? Yani çok mu zenginsin? Parayı nasıl elde ettin? Falan filan diye bir sorulsa keşke. Ne yapacaksınız, ne zaman geleceğime? Sanki Türkiye'deyken çok vakit geçirdiniz de benimle. Kapa. Vietnam sokaklarında şöyle yıldızlı bayraklarını göreceksiniz. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 adımda bir böyle bayraklarını dizmişler ve bu sağlı sollu olmak üzere ülkenin her yerinde. Adasından ana karasına her yerde bu şekilde bayraklar asılı. Yani çünkü kolay elde edilmedi. Yani birçok ülkenin birçok sömürüsüne uğradı. Birçok yıllarca ama yıllarca süren savaşlardan geçti. Ve buna rağmen dış ticaretiyle gelirini elde ediyor. Yine aynı şeyi söyleyeceğim, yine aynı noktaya değineceğim ama yani bakın şu an aşırı keyif alıyorum yürümekten. Yani ülkeyi bu şekilde keşfetmekten. Ya çoğu zaman hatta hiç ben motor kiralamadım bu arada. Motor kiralayıp gezmedim.
Motorlarla yalnız. Arkadaşlarımın kiraladığı motorla çok gezdik ama ben özellikle yalnızken hep yürümeyi tercih ettim. Bundan zaten sürekli bahsediyorum. Ve yürürken anlıyorsunuz ki yol çok kısa, yürünebilecek bir yol ya. Bir yerden motorla böyle transit geçiyorsunuz ya, yürürken daha net görüyorsunuz. Yani kaçırdığınız şeyleri. Belki çok güzel bir restoran, belki başka bir şey ya da yürürken birileriyle tanışabiliyorsunuz. Ya bir şeyler vesile oluyor. Bu yüzden yürümeyi seviyorum. Hem ruhuma bana iyi geliyor, hem bu tarz noktalarda çok iyi bir şey. O yüzden yürüyün arkadaşlar. Denizden çok ormanda yürümeyi seviyorum. Böyle. Yani bence deneyin ve etkisini göreceksiniz. Bu arada şöyle bir yerdeyim. Buradan sağa döndüğümde kaleye ulaşmış olacağız. Şöyle insanların yüzdüğü bir plaj. Neden kıyafetlerle yüzdüklerini anlamadım ama öyle. Ben de ayaklarımı mı soksam acaba? Hadi sokalım. Kötü değil. Güneş batıyor artık. Ama deniz o kadar sıcak ki burada her saatte girilebilir. Abla bir şey kızmış ama herkes havayı... Burada herkes akşamüstü çıkıyor gezmeye. Çünkü sıcaktan gezinmiyor gerçekten. Sağ tarafta ibadet yapıyorlar. Şöyle. Evet, herkes gibi ben de sadece fotoğraf çektirip gidiyorum. Namaz kılar gibi. Çok kalabalık. Neden orası? Şurada da çekebilirsiniz ki aşkolar. Burası da meydan gibi bir yer. Şuradan şöyle yürümeye devam edelim. Bu kısımda çok bir şey yok. Hatta hiçbir şey yok. Böyle kullanabileceğiniz ATM'ler, yiyecek içecek alabileceğiniz yerler, kafeler, restoranlar. Bakın şurada da açık havada kuaför var. Şöyle saçlar da yerde. Yani değişik bir kültür. Açık hava kuaförü. Değişik gerçekten. İşte Türkiye'nin
zincir marketleri gibi düşünebilirsiniz. King Kong Market diye. Oraya bir girelim bakalım isterseniz. İstemezseniz de gireceğiz. Yani gidiyorum arkadaşlar. Markete bakalım neler var neler yok. Fiyatlar vesaire. Burada sigara, alkol çok uygun burada. Ama sakız çok pahalı. Sigara 30'sa ya TL çevirdiğinizde 30 TL, sakız 50 TL. Yani çikletlerin, arkadaşlar çikletlerin kıymetini bilin. Ve bu benim 3. Asya ülkem. Ben şekersiz sakız bulamadım. Yok yani bulamıyorum. Asla bulamadım. Bulamıyorum. O yüzden pahalı ve şekersiz yok. Kıymetlerini bilin arkadaşlar. Çiklet çiğneyin. Benim için çiklet çiğneyin lütfen. Bol bol yemek yemek, çiklet çiğneyin. En ucuz gofret. Şöyle 7.000 dong. TL'yi şu an hesaplayamıyorum. 14.000 dong. Burada sıfırlar atılmadığı için binlerden, milyonlardan bahsediyoruz. Bira mesela şöyle bir bira 32 dongmuş. Küçük. Şarap beyaz, bu kırmızı 105 dong. Yani tahmini 150 falan mı? Öyle bir şey yapıyor sanırım. 150 TL gibi bir şey yapıyor. Şaka gibi. McDonald's 800 binde 1000 TL falan yapıyor olabilir mi? Emin değilim. Hesaplayamıyorum şu anda. Baileys 588 900 TL falan yapıyor şu. Orijinal Baileys. Gerçekten uygun. Gordon's 367 bin dong. Şöyle garip. Ne bu? Rom mu? Anlamadım. Şöyle bir alkol var elimde. Kahvelisi, ananaslısı. 56 bin, 55 bin. Yani 55 binde tahmini 80 TL falan mı yapıyor? Böyle inanılmaz fiyatlar. Tatlarını tabii ki de bilmiyorum. Meyve suları. Meyve suları daha pahalı. Ananaslı 43 bin. Portakal 73 bin. Meyveler çok pahalı. 232 bin. 300-400 TL falan herhalde. Şöyle tek kullanımlık paketli ürünler aşırı yaygın. 18 binmiş. Doğu ne bu, krem mi bilmiyorum. 15 bin. Şampuan işte, el kremleri, saç kremleri. Süt pahalı. 2 dörtlü paket 40 bin. 28 bin. Alkolden daha pahalı. Şu 33 bin. 17 bin. Jelibon gibi. Şöyle büyük paket var. 67 bin. 50 bine alkol var. Şurada gece pazarı var, oraya bakalım. Buranın gece pazarı Tayland'daki gibi değil. Yani adadakini beğenmedim. Genel ülkedeki nasıldır? Gezerken göreceğiz onları da. Yani çok yemeye içmeye bir şey yok. Hediyelik ürünler çok fazla. Bir de çok geç açılıyor. Şöyle bol bol kıyafetler. Ben burada yiyecek bir şey bulamıyorum. Neymiş bu? Neyse, otelde yeriz. Yani otelde de pilav yiyorum. Dışarıda da pilav yiyorum. Sürekli hamburger yiyorum bu arada. O yüzden inanılmaz kilolar aldım. Sri Lanka'da Hello Madam tuk tuk diyorlardı. Burada Hello Madam masaj diyorlar. Hello. Evet.
tattıracağım. Ne şekerli ne şekersiz böyle güzel. Yeşiller de güzel. Sri Lanka'daki sarılar da güzeldi. Aynı tat. Umarım içini açacak. İçini aç demeye çalıştım ama açmadı. Çeviri yapacağım. Tüm suratsızlığıyla tamam dedi. Niye böyle insanlar anlamıyorum. Thank you. Böyle düşürüyorum kamerayı işte. Evet arkadaşlar verdikleri pis kaşıkla bunun içine yiyerek. Konuşmaları çok ilginç. Bağıra bağıra. Mày á, mày trả đây con trai mà. Ben Sri Lanka'da öğrenmiş olduğum Mày taktikle nói trai gái hả vậy? Hai thằng được chữa hả? Trời ơi, hai thằng được chữa nó lì tàn tán luôn. her yerim ananas oldu. Ananas ne ya? Kokonat. Cidden şu Asya ülkelerinin yemek kültürü yok ama meyveleri paha biçilmez. 30.000 dong verdim. Yaklaşık 45 TL mi yapıyor? Öyle bir şey. Emin değilim. Herkes şey diyordu ya hani Asya ülkelerinde insanlar güler yüzlü falan böyle. Evet öyleler ama esnaf mı böyle bilmiyorum. Çoğu aşırı suratsız, gergin. Böyle garip. Garip davranıyorlar. Ve turistik yerlere de geldim. Normal turistik yerlerin dışında köylere, dağlara da çıktım. Köyler bir nebze daha iyi. Yani halk genel olarak. Esnaf birazcık sert ve garip. Yani seni bir para kaynağı olarak görüyor sadece. Böyle. Bahsetmek istedim. Taylandlılar mesela. Şey diyorlardı işte çok güler yüzlü falan filan. Ya öyleler aslında. Aksini iddia etmiyorum ama yani esnaf çok garip. Ters davranıyor. Normal halk evet güler yüzlü ama çok değil ya bence. Bu konuda Sri Lanka yani üzerine basa basa geçer. Ve ciddi anlamda ekonomik kriz içerisindeler. Yıllardır devam ediyor bu. Yani ona rağmen bilmiyorum çok daha iyiler bu konuda. Kültür olarak demeyeyim de tavır, davranış işte olarak bize çok benziyorlar. Böyle yedirmeleri, içinmeleri, güler yüzü davranmaları falan. Ben sizin söylediğinizin aksini iddia ediyorum. Bu bir iddiadır. Şimdi bunu çalkalayacak, sudan geçirecek. Tekrar birine satacak. Aynı pipeti, aynı tutuyor. Öyle yapıyorlar genelde. Oy. Thanks so much. Yok gelmiyor asla. Hani şöyle bakıyor. Hani bir atıyorum İngilizce bilmezsin. Sigaralar ne kadar acaba? Ama fiyat yazmıyor. Ha işte canlı örnek. Yüzünü gördünüz mü bilmiyorum da. Böyle bakıyorlar yani. Neden? Ne yaptım ki ben sana? Sana para kazandırmak dışında. Hello. How much? 40. Hı hı. Mentollü sigara 40 binmiş. Yani 50 TL mi yapıyor? Yerel sigaralar var arkadaşlar. Onlar da ay niye sigara örneği veriyorsam neyse. Aramızda kalsın. O da 25 bin dong. Yani 30 TL falan yapıyor sanırım. Giderken şey alacağım. Tatlı patates kızartması. Ve böyle şeyler var.
Burada genelde deniz ürünleri var. Ben yiyemiyorum. Yemedim. Size göstereceğim birazdan. Ve her şeyde çok fazla domuz eti kullanıyorlar. Yani soruyorsunuz domuz eti var mı yok mu diye, illa ki yanlışlıkla değil. Yani içerisinde bir yerlerde illa ki oluyor. Nội này nó đi đi, hôm nay để nhỏ chợ quay vậy đó. Niye bağırıyorsun ki abla? İlla ki domuz eti bir şey de oluyor. Yani bu yaptıkları sandviçler var ya, ben onları tek tek sordum böyle içerisine neler koyuyorsunuz diye. Etler var işte, böyle sosis vesaire falan. Bunlar değil. Bunlarda pork var, yani domuz eti var, okey, ama zat sos, zurt sos. Sus da konuşayım abla. İşte böyle sos falan sürüyorlar. Ben onları da sordum bunlarda ne var diye. Demesin mi domuz etli bilmem ne sosu. Yani böyle şeyler var. O yüzden sadece et olan değil, soslarda da şeyler var. Domuz eti var arkadaşlar. 17.000. Şöyle çakma North Face'in çantaları var. İlla ki görmüşsünüzdür internette. Burada çakma olayı çok fazla. Şöyle patates kızartmaları var. Balık ürünleri var. Đẹp không ai. Yani böyle çok güzel gözüküyor ama ben yiyemem. Ha neyse, ülkede daha uygun fiyatlı, o yüzden buradan almayacağım zaten. Deniz ürünleri. Bol bol deniz ürünleri. İnanılmaz kokuyor. Yengeci bağlamışlar ya. Böyle mantılar var büyük. Bayağı büyük böyle. Onu denemek istiyorum. İçerisinde ne var acaba? Onu soracağım. Bir tane ondan yiyeceğim. İleride vardı sanırım. İnternetim yok, bir bakayım. Evet. Haritadan çözeceğiz. Bu arada şu kamış suyu aşırı tatlı. Yani denemek ister misiniz bilmiyorum ama bana sorarsanız denemeyin. Aynen böyle dümdüz gideceğiz artık. Arkadaşlar. Yeşil yandı. Yol benim, yol benim. Üzerime gelme. Arkadaşlar bu arada size bankalardan da bahsedeyim. Ben bir sürü bankadan para çekmeyi denedim biliyorsunuz ki. Hiçbirinden çekemedim. Burada bankaların bazıları komisyon istiyor. Ben para çekemediğim için birçoğunu analiz edemedim, araştıramadım. Her ATM'den para çekemediğim için hepsine bakamadım ama benim deneyimlediklerim şöyle ki birçok banka komisyon alıyor. %2, %5 arası. Bu bankanın, yani Vietnam'daki bankanın almış olduğu faiz. Bir de kendi Türk bankanızdan kesiliyor biliyorsunuz ki. Hem orada faiz hem burada faiz. Yani kötü faizlerle para çekmeniz demek, paranızın erimesi demek. Ben para çekemiyorum biliyorsunuz ki, böyle büyük bir sorunum var. LP Bank diye bir ATM'den çekebildim. Mesela Outbank. Şöyle bir mavi yeşil bir şey var. Renkleri var. Bu ATM'den de para çekmeyi denedim. Sanırım %5 komisyon kesiyordu benden. Parayı hemen çekmeyin. Böyle birkaç ATM'de deneyin siz de. Sadece LP Bank'tan çekebildim. O da komisyonsuz çektim. Komisyonsuz derken şöyle, sadece ülkenin ATM'sinden komisyon yemedim. Yani kendi bankamdan tabii ki de komisyon kesildi. Sadece 500.000 dong çekebildim. Böyle bir sorunumuz var. Nakit en güzeli. Ama onu da iyi saklamanız lazım. Yeni videolarda mikrofon deneyeceğim. Böyle olmuyor. Sesim çok kötü geliyor kameraya. Editte bir şekilde düzeltiyorum ama bu yeterli olmuyor. Ve
Ve bu yüzden sanırım izlenme oranlarım çok düşük. Video içerisine giriliyor ama büyük ihtimal sesten dolayı sanırım, yani bilmiyorum. Ya da ben sıkıcıyım. Onu da bilmiyorum. İzlenmiyor. Yani izlenmeler çok kötü. Yani belli bir oran var. Yükseliyor ama bu sesi çözmemiz lazım. Yani o yüzden lütfen şu videoları beğenin arkadaşlar. Şu videoları beğenin. Beğenmek çok etkiliyor. Bir de takip ederseniz hani. Yani ne kaybedersiniz ki? Takip edin. Hani belki bir de yorum yaparsınız. Bilemiyorum. Belki bir tanecik de bir yorum hani. Falan filan. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğim. Hallediyorum da ya. Yani hallediyorum deyip de halledemediğim bir şey oldu mu acaba bugüne kadar? Yaparım dersem yaparım. Vietnam sokakları bu şekilde. Buradaki bana yakın gece pazarı sadece orası var. Gösterdiğim gibi çok da bir şey yok. Yemek kültürü bana, yani açıkçası bana değil, bizim kültürümüze bence uymuyor. Bence değil, uymuyor. Mantıya çok yükseldim. Bir insan niye mantıya o kadar yükselir? O mantıyı aşırı istiyorum şu anda. Umarım domuz etli falan değildir. Bu arada satıcının, kokonat satıcısının dedikodusunu, gıybetini, birazcık gıybetini yaptım ya. Yani şöyle, ya gerçekten yaşadıklarımı anlatıyorum size. Ya bulunduğum hostelde herkes çok iyi. Gerçekten yani. İngiliz var, işte İspanyolu var. Başka Amerikalılarla tanıştım. Zaten sahibi İngiliz. Ya birçok farklı insanlarla tanıştım. Yani Avrupalılar hani böyle şey diye burnu havada falan böyle davranır diye beklersiniz ya, hiç öyle değil. Yani gezenler öyle değil. Benim analizimce. Ama kaç tane de böyle yerli çalışan var. Yani onlar bilemiyorum. Çok garip davranıyor bana. Yine ters davranıyor. Bu yaşadıklarımdan dolayı böyle konuşuyorum. Bence çok fazla güler yüzlü değiller diyebiliyorum. Ters davranıyorlar. Sebebini bilmiyorum. Ve böyle birkaç gün işte o hostelde bir tane kadın var. Vietnamlı. O da çalışan ama normal çalışan, benim gibi gönüllü değil. Yani bir şey soruyorum, cevap vermiyor. Okey, yani dil bariyeri falan diyebiliriz. İşte günaydın diyorum. Sadece yüzüme bakıyor ve kafasını çeviriyor. Günaydın falan demiyor. Atıyorum mutfakta ben içeri giriyorum, selam veriyorum. Kafasını kaldırıyor, geri indiriyor. Hani ben de bu şekilde işte dil problemim var. İngilizce konuşamıyorum. Çok berbat konuşuyorum. Yani görseniz komedi. Ya buna rağmen insanlarla iletişim kuruyorum. Yani konuşmaya da gerek yok. Yani en azından güler yüzlü davranıyorum. Ya çok güzel bir ortamımız var şu an hostelde. Ama bu kadın bana ters davranıyor. Yani ters de değil bu, hani muhatap olmuyor ya bildiğiniz. Diğer Vietnamlı insanlara nasıl davranıyor, bana nasıl davranıyor gibisinden. Çünkü inanılmaz ters. Sonra baktım yani kadın gayet gülümsüyor. Yani konuşuyor, cevap veriyor. Yani diğer Vietnamlı kızla. Ama bana gelince duvar. Yani bu yüzden diyorum. Yani herkes güler yüzü değil. Yani bu Sri Lanka'yı en tepeye koymamla alakalı bir durum değil. Sri Lanka'da gerçekten en fakirinden en zenginine, kaldığım hostellerden, yolda tanıştığım insanlara kadar, sokak satıcısından market çalışanına kadar herkes yani inanılmaz pozitif. Onlar da dil bilmiyor, ben de bilmiyorum. Ya orada da anlaşamıyoruz, dille alakalı sorunlarımız da. Onlardaki samimiyet burada yok. Tayland'da da yoktu. Ben de gibi oldum. Sri Lanka över.
Ama böyle ya. Aksini yaşasam zaten anlatırım. Ve ben Vietnam'ı çok istiyordum. Gerçekten yani buraya gelmeyi çok istiyordum. Henüz gelmedim de şu an adadayım. Umarım güzel insanlarla karşılaşırım. Pozitif insanlarla karşılaşırım. Böyle. Mantı arıyorum hala. Hadi bakalım. Mantı yiyemedim çünkü domuz etiymiş. O yüzden sadece tatlı patates aldım. Tavuk ve her zamanki gibi pilav çıktı. Domates falan idare ediyorum. Her gün pilav çıkıyor. Ekstra bir yemek yapmıyorlar. Yemek konusunda burası çok kötü. Sesim geliyor mu? Yemek çok kötü. Her gün pilavı yiyoruz. Yani pilav çıkıyor. Yemiyoruz ama çıkıyor. Ben de yanına tatlı patates aldım. Tavuk var. Tavuk kızartması. Böyle. Şimdi bunları yiyeceğim. Ben artık günü bitiriyorum. Yemeğimi de yedim. Bu arada ne kadar konuşabildim içeride bilmiyorum müzikten dolayı ama günü bitiriyoruz arkadaşlar. Yani ne demiştik? Bana söz verdiniz. Videoyu beğeneceksiniz, like atacaksınız, abone olacaksınız. Belki bir de yorum yaparsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Gülşah. Geziyorsun Gülşah. Mutlulukla kalın. Öptüm. Bye.